Sette de bir kere beni çatıda unuttular. Yemek arası verdiler. 45 dakika çatıda bekledim. Beni çatıya çıkardılar, merdiveni de indirdiler. Sonra onlar gelip merdiven koyacaklar diye. Üçüncüyü verdiğimde seyirciler arasından bir homurtu başladı. Oradan bir tane cılız bir ses şunu dedi. Vallahi öyle bir çocuk değil. O benim annemdi işte. Herkese merhabalar. Bak kanalına hoş geldiniz. Ben Ayça. Bugün yanımızda Hakan Karsak var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Peki efendim, Hakan Karsak kimdir? İzleyicilerimize, ekranlarını yeni açmış olanlara neler söylemek isteriz? Yani bir insan kendisini anlatması kadar zor bir şey yok. Hakan Karsak kim? 1975 Diyarbakır doğumluyum. Diyarbakır'da büyüdüm. Diyarbakır, Ankara, İstanbul, çok okul değiştirmişliğim var. Ama büyüme olarak evet Diyarbakır'da büyüdüm. Ankara'da uzun yıllar kaldım. Son zamanlarda da işte çok uzun İstanbul'da kalıyorum. Ya onun dışında oyunculuk mesleğim. Onun haricinde inşaat ve felsefe var. Onun haricinde eğitmenlik var. 15 senedir aynı zamanda eğitmenlik Tiyatro yapıyorum. eğitmeni. Tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Yani ortalama babayım. Galiba en büyük özelliğim bu. En mucizevi özelliğim bu. Yani bir çocuğun babası olabilmek bence çok mucizevi. Çünkü o mucize. Onun dışında yazıyorum. Çok fazla tiyatro oyunu yazdım. Aslında tiyatro kökenliyim. Tiyatro oyuncusuyum. Dizi ve sinema tabii oyuncu mesleği olduğu için onları da yapıyorum. Ama tiyatro benim için çok başka bir yerde. Peki, klasik bir soru olacak. Tiyatrodan geldiğiniz için soruyorum. Sahne mi, set mi? Sahne. Net. Neden sahne peki? Ya oranın hep sorulan bir soru. Hep de aynı cevabı vermekten hiç yorulmayacağım. Çünkü tek atımlık kurşununuz var sahnede. Yani saat geldiğinde sahneye çıkarsın ve en iyisini yapma üzerine çıkarsın. Yani alternatifin yok. Şansın da yok. Ya en iyisi ya karavana. Bir anda olacak, bitecek. Evet, yani o 2 saatlik oyun 2 saat en üst algınla en iyi performansı sergilemek için uğraşacaksın. Şimdi bunun verdiği adrenalini sorgulayamayız. Setlerin ya da diğer alanların size konforu var. Yani size konfor sağlıyor. Hani alternatif alabiliyorsunuz ya da farklı deneyebiliyorsunuz. Ama sahnede o yok. Yani bir de oranın bir başka hiyerarşisi var. Onu ben çok seviyorum. Orada her şey komüneldir. Her şey ortak yapılır. Yani aslında oranın emekçisisin. Setler biraz daha başka bir konfor alanı. Galiba ben o konfora biraz tabii düşüncem gereği de biraz o konforlara çok karşıyım. Yani çünkü herkes kendi mesleğini yapıyor. Bir meslek diğerinden çok farklı değil. Yani olacaksa bile bence bu doktorlar olmalı. Hemşireler olmalı. Çünkü onların yaptığını hiçbirimiz yapamayız. Tabii sanat da başka bir şey. Evet, onların da bir konfor alanı olması lazım ama bunu çok dengede tutmak gerekiyor. O yüzden ben tiyatroyu daha çok seviyorum. Sahneyi daha çok seviyorum. Bir de sahnede özgüvenim daha yüksektir benim yani. Çünkü canlı canlı seyirciler izliyor ve her an böyle nefeslerini tutan bir izleyici var. Tabii karşınızda. reaksiyonu anında alıyorsunuz. Yani siz çarşamba günü çektiğiniz şeyin reaksiyonunu pazartesi yayınlanan bir dizide salı sabahı reytingden alıyorsunuz. Bir de sahnedeyken kestik mestik işte bu olmadı aman teknik arıza çıktı falanlar da boyut Tabii ki. bölüyor. O yüzden tiyatro bir de yani insanlığın varlığından beridir olan bir şeyden bahsediyoruz. O dönemlerinden baktığınız zaman evet abi, yani sahne er meydanıdır. Ben öyle söylerim. Öğrencilerime de öyle söylüyorum. Er meydanıdır. Orada kendinizi göstermeye bakın. Peki doymak diye bir şey var mı sahnede? Böyle tam role kaptırdın kendini ama artık devam etmek istemiyorsun gibi bir hissiyat oluşuyor mu peki? Ya doymak, ben kendi adıma söylüyorum. Ben öyle bir his almıyorum. Yani zaten doysaydım oyunculuğu bırakıp başka bir mesleğe yönelirdim. Çok doyumsuz bir yer orası. Çünkü her seferinde birilerine ya da bir şeye iyi geldiğinizi hissetmek çok güzel. Kötüyü oynarken de böyle, iyi oynarken de böyle. Yaptığınız işi seviyor olmak da başka bir dünya tabii. Başka birini oynamak kadar zor bir şey yok. Bunda da doyum olamaz. Çünkü her seferinde başka bir şeyi keşfediyorsun. Bu bir keşif süreci. Tıpkı bilim gibi. Bilim keşfetmeye doyuyor mu? Hayır. Sanat da böyle bir şey. Üretmeye doymuyor. Yenisini bulmaya doymuyor. Yeni biçimler oluşturmaya doymuyor. Sanatın kendi adına doymadığı bir yerde bir oyuncunun ben doydum demesi sadece şunu söyleyebilir. Yoruldum. Bence bu daha makul. Yorulduysa da zaten artık yapması Ara gerek verir. yoktur. Ara ver. Biraz Çok ara verir. etkilendim. Yani bu kadar güzel tabir edilemezdi galiba. Yani sanat sürekli değişir ve doyamazsın. Sürekli tabii değişir, ki. yeniler kendisini. Yani evrim dediğiniz şey sürekli devam eden bir şeydir ya. Kendini tekrarladığı zaman denge bozulur.
Sürekli bir yenilik vardır. Yani galaksileri nasıl buluyorsanız tiyatroda, yani sanatın bütün alanları için bu geçerli. Kaç? 9 nota var değil mi? 9 notayla bu kadar müzik üretilebiliyorsa gerisini ben bir şey demeyeyim yani. Ki şöyle, Romeo ve Juliet bugüne kadar defalarca insanlar tarafından, farklı insanlar tarafından sahnede sergilendi ve hepsinin bir farkı var. Yani hepsi farklı bir tatta Tabii ki. geliyor zaten. Çok değişik bir bakış açısı. Konular aynı, çağa göre oyun değişiyor. Bir de evet. Yani. Bir de her karakter, her bir farklı insan farklı yansıtıyor onu bence. Yani ne kadar metin aynı olursa olsun farklı insanların doğaçlaması giriyor devreye gibi geliyor bana. Tabi zaman içerisinde insan da kendi bedenini kullanmayı, daha aktif olarak kullanmayı öğrendi. Yani biz tiyatroda enstrüman deriz bedene. Enstrüman giderek kendini geliştirmeye başladı. Daha performatik hale gelmeye başladı. Antik Yunan'a baktığınız zaman bir koro vardı ve herkes sabitti. Bu bir oratoryo gibiydi aslında. Şimdi performansa dönüştü. Yani baktığınızda sahneler değişti, teknoloji işin içine girdi, teknik altyapı oluştu. Dediğim gibi insan da kendini geliştirdi ve daha performatik bir hale geldi. Ve giderek de bu performansı daha üst çıtaya nasıl çıkarabiliriz diye hala kuramcılar, yazarlar, yönetmenler... Evet, bu bir keşif dünyası. Yani felsefe gibi, bilim gibi bunun ucu bucağı yok. Sorguladığınız her şey üzerine bir hikaye olur. Yeter ki sorgulamayı bırakmamalı. Sürekli üretiyorsun zaten sorguladıkça. Tabi sanat ne zaman biter? Bir toplum artık kendini sorgulamayı bırakıp o düzlemde gitmeye devam ederse. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda bunu gördük. Zaten yani kitapların yakılmasından tiyatronun. Ama o bile yenememiştir. Kitapsız tiyatro dedikleri bir tiyatro tarzına dönüşmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nda. Metinle gelmezler. Eğer içeride Nazi subayı varsa provada ezberledikleri Nazizm üzerine bir oyun oynarlar. Eğer içeride Nazi subayı yoksa aslında aydınlatıcı bir oyun oynarlar. Yani Orta Çağ'a baktığınızda kiliseler engellemeye kalkmıştır ama sanat maalesef öyle bir yapısı var ki mümkün değil, engellenemez. Bu zamana kadar çıktınız ki kaç? 35 yıl bitti, 36'ya doğru gidiyorum. Evet, maşallah. Daim olsun inşallah. Yani. 35 yıl boyunca bu işte sahnelerde sizin muhtemelen ki böyle çok absürt olaylarınız olmuştur çok. Seyirciyle olan. Ama böyle en unutamadığınız veya burada bizimle paylaşmak istediğiniz bir olay var mı? Seyirciyle olan mı? Hiç fark etmez. Ya benim hep rahmetli annem, mekan cennet olsun, Özgürlüğün Bedeli diye, ben bunu anlatmıştım galiba bir yerde de. Özgürlüğün Bedeli'ni oynuyoruz. Ben Izguardo'yu oynuyorum. Izguardo da İspanyol katliamcı bir subay. Yoldan çevirdiği 6 kişiyi birini bulmak için diğer subayı konuşturmak adına her yarım saatte birini öldürüyor ve ben bunu oynuyorum. Birincinin ölüm emrini verdim. Eyvallah. İkincinin ölüm emrini verdim. Üçüncüyü verdiğimde seyirciler arasından bir homurtu başladı. Oradan bir tane cılız bir ses şunu dedi. Vallahi öyle bir çocuk değil. O benim annemdi işte. Ya, O benim annemdi. Yani çok var hikaye. Çocuk oyunu oynarken çok var. Yani anlatılabilir de var, anlatılmayan da var. Ama evet, hikaye bitmez bizde. Ben bir de oyun şakası çok severim. Yaparım, oyun içinde de yaparım. Yani haylaz çocuğuyumdur tiyatronun. Orada gerçekten çocuklaşabiliyorum bazen. Çünkü çok keyif alıyorum. Bir oyunda benim bir arkadaşım bankın ucuna oturacaktı ve bank devrilecekti. Ben oyun öncesinde bankı yere çiviledim. Otursa da düşmüyordu. En son kendini atmakla çözdü oyunu. Son oyun şakası deriz biz buna. Suikast ama bu Tabii biraz. son oyunlarda herkes birbirine şaka yapar. O son oyundur artık. İşin rengidir. Allah. Tabii yaparım ben. Peki onların size karşı yaptığı böyle bir suikast var mıydı? Çok, ama ben biraz daha o konuda yaramaz olduğunuz zaman her türlü yöntemi tahayyül ediyorsunuz bana ne yapabilirler diye. Çok patlattığım arkadaş da vardır bana şaka yapayım diye kendi şakalandığı. Evet, çok anı var. Sette de bir kere beni çatıda unuttular. Yemek arası verdiler. 45 dakika çatıda bekledim. Bunu nasıl yaptılar? Kayda girecektik. Beni çatıya çıkardılar, merdiveni de indirdiler. Sonra onlar gelip merdiven koyacaklar diye. Çatıyı da kilitlediler. İşte orayı da silahla açacaklar falan diye. Çatıya çıktım. Benle Sinan abi vardı, kulakları çınlasın. Çatı dediğimde yani bir depoda çekiyoruz. 12-13 metre yükseklikte. Telefonları falan da haliyle aşağı bırakıyorsun yani sahne içinde.
Aşağıdan biri bağırdı yemek arası diye. Herkes yemeğe gitti. Eksi 15 derece biz çatıda takım elbiseyle Sinan abiye böyle. Artık son dileklerimizi söyledik. Çatıda unuttular beni. Telsiz falan bırakmadılar mı ya oraya? Hayır zaten oyuncu hemen çıkacak bizi kurtaracak. Ay Allah'ım ya Rabbim, çok geçmiş olsun. Yani o kapak açılınca zaten ineceğim. Oyunum benim oradan başlıyor. Yani bana bir telsize ihtiyaç yok. Öyle 45 olmuştu. dakika ne yaptınız? Konuştunuz mu? Ne oldu bu? Biz ya, oyunculuğu falan bırakmak Yani düşünüyorsunuz da. uyumamaya çalıştık. Uyursak ölürdük. Çok geç. Ama ya keyifli yani bunlar. Ay, bilmiyorum ben çok... Ben en çok galiba kendi hayatımda da kızıma da onu anlatıyorum, öğrencilerime de. Yaşamınızla mizah yapmadığınız sürece problemleriniz büyür. Ve hasta olursunuz, depresif olursunuz, kaygılı olursunuz. Yaptığınız bazı şeylerle hafifletmek adına evet mizah iyidir. O yüzden ben bunlara çok mizahi gözle bakıyorum. Aslında çok da insan değilsin. Nasıl unutabilirler 45 dakika ama olur. İnsanoğlu bu. Acıyla alay ediyorsunuz aslında. Aslında alay etmiyorum. Yani mizah yapıyorum. Alay etmek çok başka bir şey. Buna gülebiliyorum bazen. Bulunduğumuz duruma bak, çatıda kaldık falan gibisinden. Tabii canım. Ya, akıllı işi değil yani. Belgrad Ormanı'nda koşuyorsun gecenin bir yarısı. Yani anladın mı? Şimdi bununla mizah yapmayacağına neyi kendine hararet edineceksin ki? Ne yapıyoruz abi biz? Niye bu saatte koşuyoruz? böyle? Tabii. Yani kestikten sonra işte banka arıyor. Sen kredi borcunu ödüyorsun. Böyle bir dünyada yaşıyorsun ama dönem oynuyorsun. Yani 1950'leri oynuyorsun ama arada bankayla konuşuyor. Şimdi beyin de bir noktadan sonra sana şey diyor, kardeş biz ne yapıyoruz? Evet, çok zor. O deliliği korunmak aslında. Evet, onu yönetmeyi bilmek lazım. Delilik demişken de Cezayirlerden bahsedelim mi biraz? Olur. Cezayirler, Gain'de bu arada. Gain'i muhakkak izleyin. Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak. Orada çok güzel bir rol oynamışlardı. Hepiniz bir deli karakteri canlandırıyorsunuz Evet, galiba. evet. Birazcık bahsedelim mi ondan? Karakterinizden. Yani Murat Can Oğuz'un harika kaleminden çıkmış bir iş bu. Yine Murat Can yönetti ve bence harika bir matematikle yönetti. Mesela ben sinemada ya da dizide böyle farklı türleri deneyen insanlara büyük hayranlık duyuyorum. Çünkü ben de onlarla beraber yeni bir şey öğreniyorum. Çok enteresan bir teknikle çekti. Hiçbirimizin alışkın olmadığı, yani düşünsene yaşamının çok uzun döneminde kameraya bakmamak için kendi zihnine eğitmişsin. Bir de diyor ki kameraya konuşun. Evet abi, yani o biraz zorladı bizi ama kadro güzeldi. Yiğit abi, Yiğit Özşener, Rıza Kocaoğlu, Oğuzhan Çakır, Onur Ünsal, Esra Bezen Bilgin, Görkem Kesal, ondan sonra Hayal Köseoğlu. Ya efsane de bir kadro var. Çok bir şey vermeyeyim aslında, spoiler vermeyeyim belki bu şeyi duyduktan sonra. Cezai ehliyeti olan delilerin hikayeleri aslında bu. Hem onların hikayesi hem bu hikayenin doğuşunu oluşturan başka bir hikayeyle birleştirmiş Muratcan. Dediğim gibi çok enteresan bir senaryo ve çok da keyifle oynadık. Hatta Kartal platolarında biz 1,5 ay buradan hiç çıkmadık neredeyse. Hep çalıştık çünkü. Eğlenceliydi. Ben çalma hastalığı oynayan birini oynuyordum. Benim için de çok keyifliydi. Nasıl söyleyeyim, yani keşke ikinci sezonunu yapsak dediğim işlerden biridir. Bir de oyuncular yıllardır birbirimizi tanıdığımız insanlarız. Yani hiç birbirimize konuşmadan tek bakışıyla ne yapacağını kestirebiliyorsun. Çok keyifli bir setti. İzlemelerini tavsiye ederim. Oynadığım için tavsiye etmiyorum. Oynamasam da tavsiye ederdim. Gerçekten çok beğendiğim bir iştir. Ki anlattığınız kadarıyla da ben oraya izleyicilerin gideceğini düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir konu yani. Evet. O kameraya bakarak olması. Peki bir Enteresan. şey soracağım. O karakter, o çalma hastalığı karakteri sizin günlük hayatınızda da işliyor mu? Yani Ben öyle onun ayrımını girdiğinizde o yapabilen biriyim. sürede... Yok. Yani ben karakterle yaşayan biri değilim. Tabii ki izleri vardır her oynadığın karakterin. Bazen el hareketlerimi benzettiğim oluyor. Çünkü bedenimi onunla beraber kullanıyorum. Ama matematik olarak hayır abicim. Yani sette oynadığım. Onunla biz yan yana yürüyoruz çünkü. Her sabah buluşuyoruz. İşimizi yapıyoruz. Sonra vedalaşıyoruz. Ben evime gidiyorum. O kendi olduğu dünyaya gidiyor. Sonra tekrar ertesi gün birleşiyoruz. Sonra işi bitiriyorlar, vedalaşıyoruz. Kıyafet gibi aslında. Buraya geldiğinde o kıyafeti giyiyorsun, onu taşıyorsun, işin bittiğinde çıkartıyorsun, İşte kendi şeyini giyiyorsun. ben galiba ona kıyafet demeyi biraz rencide edici buluyorum. Yan yana yürüyen bir arkadaşım o benim. Çünkü onun bana söylediklerini ben bedenen yapan biriyim aslında. Eğer üzerine giyilen bir şey varsa galiba onun üzerine ben ancak pardüsü olurum. Wow. Çünkü Wow. ben onun dünyasına hizmet eden bir şeyim.
Üşümemek için beni giyer ya da güzelleşmek için beni giyer. Bir karakter üste giyilecek bir şey değildir. Bu benim görüşüm. Tabii ki buna çok kızacak kuramcı arkadaşlarım var. Ama benim görüşüm yan yana yürümek. Bu daha eşitlikçi oluyor ve daha ayrıntı ve detay görebiliyorsun oynadığın rolde. Çünkü sana her şeyini anlatan bir dostun var karşında. Öbürü sadece bir biçim. Evet. Benim gözümde. Çok kızacaklar buna. Bence farklı bir ruhu zaten onu kabullenmiş. O ruha bir karakter veriyorsun, bir kişilik veriyorsun. Ben şu an çok... Yani beraber yol yürüyorum ben her oynadığımla. Yol bittiği zaman da ayrılıyorsun. Bu ilişkilerde de vardır, hayatta da vardır. Ayrılıklar ölüm gibi bir şey diyorsun ona da. Yani bir daha gelse bir daha oynar mıyım? Oynarım tabii ki. Niye oynamayayım? Ama bittiyse de bitmiştir. Peki hiç bırakmak istemediniz. Ya ben bu karakterin daha uzun ömürlü olmasını istediğim dediğiniz bir karakter var mı? Dizi sektöründe yaptığım her iş için aynısını söylüyorum. Dizi sektörünün maalesef öyle bir keskin kılıcı var. Giyotin diyorum aslında ben ona kılıçtan ziyade. Bu biraz daha ekonomiyle ilgili galiba. Galiba değil, ekonomiyle ilgili. Orada ne kadar iyi performansın olduğunu görmeksizin o giyotinde o dizi birdenbire yok olabiliyor. Tabii ki bu sektörün gerekliliği. Bunu kabul etmek lazım. Kabullendiğim bir yerden de dediğim gibi kızgın olduğum bir yer değil ama her karakterin bence çünkü çok büyük emek var. Her karakterin en azından soluğunun yettiği yere kadar gitmesini düşünüyorum. Soluksuz değil bak. Soluğu gittiği yere kadar. Ama o soluğu birilerinin karar mekanizmasında olması sektör. Bu zamana kadar aldığınız karakterler de zaten halka, özellikle Türk halkının çok fazla hafızalarına yerleşti. İmam olsun, Hacı olsun, yani herkesin hafızasında enişte olsun. Var yani, ben bile gördüm yani. Enişte ne yapıyorsun Tabii, enişte tabii. diye, artık isminiz değil de verdiğiniz, canlandırdığınız o karakter hafızalara yerleşmiş oldu. Bir diğer Yani eniştenin hakkını vereyim. Ben enişte olarak evet çok tanındım ama bence enişte küçük eniştedir. Ona da hakkını teslim edelim. Ben onun kadar keşke iyi bir oyuncu olsam. role hazırlanmakta bu yeni gelecek oyunculara önerdiğiniz şeyler var mı? Ya da siz nasıl role hazırlanıyorsunuz? Taktikleriniz var mı? Öğrenebilir miyiz? Ya dediğim gibi bazı şeyler parmak izi gibidir. Bu size aittir. Yani evet bunun tekniksel olarak aynı egzersiz gibi. Yani şu egzersizi yaparsanız şu kaslarınızı çalıştırırsınız. Sonrasında o kaslarınızla ne yapacağınız konusunun kararını siz verirsiniz. Hazırlanmak da böyle bir şey. Mutlak surette hani tiyatro için en çok söylüyorum. Bu setlerde çok mümkün değil. Hani bir prova öncesi mutlak surette ısınma, ses açma, işte beden esnetme, bunların hepsi yani yüz kaslarını harekete geçirme. Çünkü insanız, gün içinde başka şeyler de yapıyoruz. O kaslar farklı reaksiyonlara da adapte aynı zamanda. Ama siz bunların hepsini tek bir odağa adapte etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için teknikler var. Bu ortak tekniklerdir. Ama diğer türlü mesela bir sessiz odada konsantre olmayı tercih eden bir oyuncu da vardır. Müzik dinleyerek konsantre olmayı tercih eden biri de vardır. Ya da kapının önünde durup dışarıya bakarak da yani o konsantrasyon için biraz bireyin kendisiyle ilgili. Ben çok hızlı konsantre olabilen bir yerdeyim. Bunun nedeni de tabii ki 35 yıllık deneyim. Sahne üzerinde daha fazla duruyor olmak, biraz daha o alanı görmüş olmak. Ya onun dışında dediğim gibi benim kendime ait çok böyle kuramsal bir şeyim yoktur. Sadece çıkmadan önce sahneye hani bir şükrederim mutlaka. Öper başıma kor öyle girerim. Bunu evime girerken de yaparım bu arada. Yani şükür benim yaşamımın en temel şeyidir. Hızlı konsantre olurum. Bunun için de bazen şunu yaparım ama dizide ya da sinemada set içinde o kargaşanın anında biraz koptuğumu hissedersem, yani kafamdaki seslerin sayısı artarsa, o rol için o projeyi çalışırken tespit ettiğim müziği dinlerim. Çünkü bende her karakterin bir müziği var. O müzikler onun ruhuna daha iyi geliyor. Bu benim tarzım olmayabilir. Mesela ben Hacı'yı oynarken bayağı Metallica falan dinliyordum. Çünkü onun enerjisi o hard bir yerde. Yani o enerjiyi oraya getirmek için evet abi onu dinlemen lazım. Ben arabesk falan düşünmüştüm. Hayır, Arabesk tam olabilir, tersi. Metallica. Tam tersi. O bir yönelim verir. Zaten yönelimin orada. Ama enerjinin nerede olması lazım? İşte biz bazen klişelerle ilerlediğimiz zaman problem orada başlıyor. Biraz klişeleri kırmak lazım ki içindeki öbür adamı da görelim. Yani Tam zıttını yapman gerekiyor. zıttı değil, Hacı'ya iyi geliyor. Metallica dinliyordur o, ben sana söyleyeyim bak. Kesin dinliyordur. Sürekli Hacı ile türkü bara mı gideceğim ben? O benim arkadaşım. Metallica da dinler. Yol arkadaşınız, evet. Peki metaforunuz var mı? Kullandığınız? Yok.
Ve çok gerçekçi bir adamım ben. Realize etmeyi seviyorum. Mistik bırakmamaya çalışıyorum bazı şeyleri. O mistizm kafamı çok karıştırıyor. Zor olmuyor mu realist hayata devam etmek? Olmuyor, sorguluyorum. Olmuyor. İkna olduğum kadar oluyorum. Olmadığımla uğraşmıyorum. Zaten ikna edememiş, ben de ikna olmamışım. Yani o öbürü yenmeye gider. Ben yenilmeyi de kabul ediyorum bazen. Gerçekten anlamıyorsam anlamıyorumdur. Teknolojiden anlamıyorum. Halk eğitim kursuna gittim bilgisayar öğrenmek için. Yok abi, bende yok mesela. Gerçekten yok, yapamıyorum. Alışmadım, kalem kağıt seviyorum çünkü. Bir noktadan sonra evet beni yendi. Tamam. Hala kalem kağıtla senaryoları ben deftere yazarım. Ay eski usul. Hala. Hayır abicim, ben o B harfini ararken zaten benim kafadaki bütün şey bitti. Bunları da aynı anda kullanamıyorum, onunu birden çıkıdı. Bence o çok enteresan bir zeka türü. Çok tebrik ediyorum. Benim kızım öyle. Benimle konuşuyor, mesaj yazıyor böyle. Ben günaydın'ı yazmak 10 dakika sürüyor. En son N harfini sürekli yanlış bastığında arayıp günaydın demeyi tercih eden biriyim yani. Ve öyle şeylerim yok. Daha kendimce başarabildiklerimi başarıyorum. Başaramadıklarım konusunda da üzgünüm, yapamıyorum yani. Jinda 10 sene sonra veya 5 sene sonra bu video önüne çıksaydı, o işte bu videoyu izleseydi ona neler söylemek isterdiniz? Ne duymalı? Ben mi söylemek isterdim? Evet, kameraya bakarak söyleyeyim. Jinda keşke baba siyah giymeseydin derdi, o net. Ben ne demek isterdim? Bunu hep söylerim. Büyü ama hep çocuk kal ve oyun oynamayı bırakma. Oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanıyoruz. Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmıyoruz. Galiba Franklin miydi bilmiyorum. Birinin sözü bu. Oyun oynamayı bırakmasın. Oyunculuk da böyle bir, evet, beni mutlu eden o. Ben hala oyun oynuyorum. Oyun oynamayı bırakmasın. Bir de gerçekten haklı olduğunu biliyorsa ne kaybederse kaybetsin, savaşmayı bırakmasın. Çok hazırım. Yani haklı olduğunu biliyorsa ve kendi mutluysa bu haklılıkla, birilerine göre haksız olabilirsiniz. Ama durumun kendisinde kendi haklılığınızla mutluysanız, egoizmden bahsetmiyorum, narsizmden de bahsetmiyorum. Ama iç vicdan sesiniz bunun doğru olduğunu düşünüyorsa, evet abicim onu yapmalısın. İlk sahneye çıktığınızda 30-35 yıl öncesinden bahsediyorum. Nasıl hissettiniz? Nasıl bir duyguydu? Hala aynı heyecanı hissediyorum bu arada. Hiçbir şey değişmedi ondan. Sadece biraz daha o gün çok iyi hatırlıyorum. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nin salonunda Keşanlı Ali'de Derviş'i oynuyordum. İlk kez seyirci karşısına. Seyirciyi biliyorum sinemacı çocuğu olduğum için ama karşılarında değildim. O kitleyi biliyorum. Ama o sahneye çıkmadan önce sadece kendimi güvende hissetmiyordum. En ufak bir hata yaparsam ne yaparım diye. En farklı özelliği o. Şimdi kendimi daha güvende hissediyorum. Çünkü zaman içerisinde evet bunun gerçekten çok büyük bir takım oyunu olduğunu öğrendim. Yani o gün hep şey diyordum, yanlış yaparsam ne olur? Mahvedecek kişinin ben olmasından korktum. Sonra şunu anladım zamanla. Emin ol yanındakiler hiçbir şey mahvolmasına izin vermez. Çünkü onlar senin yanında. Tiyatronun işte çok etkin olan o sessiz hiyerarşisi böyle bir şey. Bu zaman içerisinde o, ama heyecan aynı heyecan. İlk 10 saniye bende hiçbir zaman yoktur. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tam oyuna çıkacağım, gidiyor. Bütün oyun siliniyor. Ta ki sahneye çıkıp o ışık yanıp görünce yavaş yavaş hatırlama tekrar başlıyor. Yani o benim anlık Alzheimer'ım. O zaman ilk 10 dakika şey oluyor. İlk 10 saniye. İlk 10 saniye bir doğaçlamalı mı oluyor acaba? Yok, söze girmiyorum. Karşı Onu hilesini öğrendim. Biraz çıkıp beden diliyle bir şeyler yapıp ondan sonra başlıyorum. Ama evet, o gün çok güvende hissetmemiştim ve çok korkmuştum. Şimdi artık korkularım azaldı. Hala korkum var ama evet, daha iyi öğrendim. Mesela ışığı yakalamayı, yani teknik olarak bir arıza varsa bile onu nasıl çevireceğim konusunda evet zaman içerisinde tecrübe edindim. Efendim Seni Görüyorum diye bir senaryo yazmıştınız. Evet, sinema filmi. Bunun çekimleri tamamlandı Bitti. sanırım. Çok oldu. Nasıl geçti? Nasıldı? Güzel, çok güzeldi. İlk uzun metraj sinema senaryom. Sağ olsun Ender Mıhlar yönetti. Çok iyi bir akıl yapımız var. Çünkü birbirimizden farklı düşünüyoruz.
Aynı düşünmüyoruz. Ender'le bizi o noktada birleştiren en güzel şey orası oluyor. Çok da yakın arkadaşız. Normal hayatta da aynı düşünmüyoruz. Bu çok keyifli. Kavga etmiyoruz ama birbirimizin fikirlerine çok değer verip hangi ortak noktada buluşacağımızı bildiğimiz bir yer oldu. Çekim süreci. Ender bence çok iyi bir yönetmen. O sinema gözü çok iyi. Yazdığımı anlatabilecek bir sinema dünyası kurdu. Cansu Arık sağ olsun, o da eski dostumuzdur. O da yapımcılığını yaptı. Film bitti, vizyona çıktı. Maalesef pandemiden sonra sinema seyircisi artık tekrar geri dönmedi. Ama yine buna rağmen iyi bir izleyiciye ulaştı. Bizim en azından hedeflediğimizin, çünkü art house filmlerin bazen ulaşması çok zordur ya. Bir art house film olmasına rağmen 82 bin kişi izledi. Bu bizim için çok önemli. Şimdi işte çeşitli mecralarda artık iş yapım tarafında, yapım şirketi tarafında. Yapım bunun daha çok izlenmesi için işte dijital, televizyon bunların görüşmelerini yapıyor. Bakalım yakın zamanda bir yerde görürüz inşallah. Ay inşallah görürüz. Çünkü ben bunun hikayesini bir duymuştum, konuşmuştuk ve bunu izlemeyi gerçekten çok istiyorum. İnşallah yakın zamanda görürüz. Peki yakın zamanda başka projeleriniz var mı? İzleyebileceğimiz, görebileceğimiz, bize bahsedebileceğiniz? Çok hızlı süreçte geçen, yani bu yazın başında bir sinema filminde oynadım. Şehmuz Altun yazmıştı. Şehmuz da Danimarka'da yaşayan iyi bir yazar ve yönetmen. Onun da kendi ilk uzun metraj filmi. Hikayesinin çok spoilerını vermeyeyim çünkü o da festivallere falan katılacak. Çok keyifli, çok iyi bir süreç geçirdiğimizi ve bence ödüllere boğulası güzel bir proje yaptığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir ekiple çalıştım. Onu bekliyoruz. Onun dışında benim işte senaryo yazma kısmında 2 tane diziyi bitirdim. Şimdi dosyalarını hazırlıyoruz. Sunumlarını yapacağız. Umarım bir yerle artık bunu faaliyete, harekete geçiririz. 2 tane tiyatro oyunu var. Onlar bitti. Sadece yaz tatilinin bitip bunun prova süreci. Bunda oynamayabilirim. Sadece yönetebilirim. Öyle devam ediyor yazın süreci. Tek kişilik tiyatro oyununuz vardı. Evet, tek kişilik gösterim var. Bununla peki ilgilenebilecek misiniz bu arada? Ya şöyle, ona aslında deprem öncesinde bizim turne programımız belliydi. Fakat 2 kere şeye maruz kaldı. Bir tam başladık, pandemi patladı, yapamadık. Pandemi bitti, tekrar yapsak mı yapmasak mı konuşurken 6 Şubat depremi maalesef oldu. Sonra sağ olsun Ankara'dan Rufe grubu bir kampanya başlatmıştı depremde uzvunu kaybeden çocuklar için uzuv alabilmek adına, protez alabilmek adına bir yardım kampanyası başlattılar. Ben de gücüm yettiğince gösteri düzenleyerek oradan gelen gelirle oraya destek olmaya çalıştım. Aslında o tek kişilik gösteri biraz artık ona döndü. Yani oranın gelirini daha nerelerde kullanabiliriz? Belki ileride LÖSEV için yapabiliriz. Belki kimsesiz çocuklar için yapabiliriz. Şimdi birkaç böyle tasarladığımız yerler var ama yaz geldi. Hani bunu biraz daha galiba Eylül'ü bulur. Ama şimdiden kime ne yapabiliriz, nerelerden toplayabiliriz? Onun derdindeyim. Tek kişilik gösteri devam ediyor ama sadece şu sıralar yok. Hayatınız boyunca öğrendiğiniz en büyük ders neydi ya da bu hayattan ne öğrendiniz? Aldığınız ders neydi? Çok şey. Yani onu tek kelimeye sığdıramam. Ama mesleki olarak hep söylüyorum. Bunu bir hocamızdan duymuştum. Yeteneğin kadar kibrin olsun. Yani kibrin yeteneğinden yukarı çıkarsa çok büyük tehlike. Kibirden kastettiğim şey de kötü anlamda değil. Hani iyi olduğun kadar bununla övün. Eksiklerini de bil. Ama bu hayatta öğrendiğim en güzel kelime, hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Bilmiyorumdur. Çünkü bilmiyorsam bilmiyorumdur. Bunu saklamayı hiç gerek görmedim. Bence hayatın bana öğrettiği en güzel şey bu. Bir de baba olmak. Yani yaşamdaki tek dikili ağacınız. Yani 28 tane sinema filmi yaptım. Onlarca dizide oynadım. Binlerce kez sahneye çıktım ama evet, arkada bırakacağım tek şey var. Vakit ayırdığınız için ve değerli bilgilerinizi bizimle beraber Estağfurullah. paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Her şey herkesin gönlünce olsun. Benim filmin mottosuyla bitireyim Tabii istiyorum. ki buyursunlar. Yaşamda tek mutlak gerçek ölümken neden bu kadar çok şeye üzülüyoruz? Bence hüznü biraz sakinleştirmek lazım. Evet. Herkese teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayınız.